Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim harikasınız, muhteşemsiniz, destekleriniz harika. Desteklerinizden dolayı müteşekkirim. Büyük bir aile olma yolunda da ilerliyoruz. Çünkü amacımız belli, niyetimiz de hasıl. Kadın cinayetleriyle ilgileniyoruz ağırlıklı olarak. Şimdi efendim bu hafta gündeme bomba gibi düşen aslında hemen hemen herkesin de dilinde çok konuşulan konulardan biri olan muta nikahıyla devam edelim istiyorum. Çok konuşuluyor, evet. Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Tabii toplumsal konuları çalışırken, özellikle sahada çalışırken bu konulara vakıftık. Yani toplumun içerisinde zaten uygulanan da bir şey aslında. Dolayısıyla bu hafta biraz bundan ilerleyelim istiyorum. Şimdi efendim daha çok bu muta denilen kelime faydalanma menfaat anlamına gelen müta. Mita'dan gelir aslında, kökeni budur. Menfaat faydalanma anlamına gelir. Erkek rızası olan kadınla işte beni şu kadar aylık, günlük veya saatlik mütaalandır der. Veya şu kadar para karşılığında seni mütaaladım der ve böylelikle de muta nikahı gerçekleşmiş kabul edilir inanışa göre. Şimdi burada özellikle buranın altında çizmek istiyoruz. Muta nikahı ile evlenen kadın nikah süresi ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez, herhangi bir hak talep edemez. Muta nikahı ile evlenen erkek daha sonra evlendiği kadını normal nikahla da nikahlayabilir. Normal nikah şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak da alabilir. Muta nikahına biz hani normal nikahtan farklı olması sebebiyle geçici nikah ya da anlaşma nikahı da denilebilir. Muta nikahında belirli asgari bir süre yoktur. Yani şu kadardır, şu kadar süresi vardır, bu kadardır gibi bir süre yoktur kaynaklara göre. Bir miktar da belirtilmedi. Mesela belirtilmez. İslam ansiklopedilerini baz aldığımızda bir miktar da belirtilmez. Muta evliliğine tarihte rastlanmaktadır efendim. Günümüzde de bazı toplumlarda, bazı kültürlerde ve coğrafyalarda farklı uygulanış biçimlerine nadiren de olsa rastlıyoruz. Geçmişte de nadiren de olsa rastlıyoruz. İslam tarihinde mesela. Özellikle efendim tarihte İslamiyet'in henüz görünür olmadığı dönem ile henüz böyle yeni yeni görünür olduğu yıllarda Arap toplumlarında bu nikah biçimi uygulanıyordu, biliniyordu. Yani uygulandığı biliniyordu özellikle. Şimdi özellikle İslamiyet öncesi cahiliye devrinde yabancı beldelere, başka ülkelere, başka yerlere giden çalışmak için veya savaş sebebiyle giden erkeklerin oradaki kadınlarla yaptıkları muta evliliğine rastlanmaktadır. Bu türlü bir evlilik, yani böyle bir evlilik o dönemde, yani özellikle cahiliye devrinde o erkeğin eşyalarını korumasını, kendi iffetini korumasını, koruyabilmesini, geçici olarak ikamet edebilecekleri bir alanda açıyordu aslında. Böyle bir nimet de sağlıyordu aslında o dönemdeki toplumlara. Öte yandan da bu zaman zarfı içerisinde, bu süre içerisinde de biriyle geçici olsa, geçici de olsa karı koca hayatı yaşamalarını mümkün kılıyordu bu nikah biçimi.
Peygamber Efendimiz döneminde gelindiğinde de Hayber Savaşı'na kadar, hatta Hayber Savaşı da dahil, bu nikah biçiminin uygulandığı tarihi kaynaklarda yer alıyor. Hayber Savaşı'ndan çok kısa bir süre sonra da zaten uygulanışta sünnetten kaldırılıyor. Hayber Savaşı sırasında askerlik yapanlar asilik yapar. Ordu içerisinde liveta peydah olur endişesiyle zaruret halidir denilerek cariye ve esir aldığınız kadınlarla geçici olarak evlenebilirsiniz. Onları geçici olarak nikahlayabilirsiniz yönünde muta nikahına ruhsat verdiği biliniliyor, ruhsat verildiği biliniliyor. Böyle bir ruhsat da verilmiştir. Zaruret halidir diye kabul etti o dönemde sahabeler. Çünkü evet, ordu içerisinde bir asilik, bir isyan olabilir. Cahiliye devrinde ve öncesinde livetanın da çok yaygın olduğu biliniyor birçok arkeolojik kaynakta da, tarihi kaynaklarda da bu geçiyor. Dolayısıyla bunun önünü alabilmek için böyle bir yönteme de başvurulmuştur. Daha sonrasında Hayber Savaşı'ndan sonra, kısa bir süre sonra da bu alınan karar iptal edilmek istendi. Çünkü baktı ki sonrasında sahabeler, yani bu işin ucu çok açık, yani ucu açık bir konu. Adam hoşlandığı bütün kadınlarla muta yapmak istiyor, hoşlandığıyla muta yapmak istiyor. Bu böyle gitmez diyerek Peygamber Efendimiz ve onun meclisinde bulunanların aldığı ortak bir kararla, bu bir zaruret haliydi. Zaruret hali ortadan kalktı. Zaruret hali ortadan kalktığına göre de bunun uygulanışı mümkün değildir denilerek sünnetten çıkartıldığı biliniyor. Böylelikle ehli sünnette, yani Sünni mezhebinde haram kabul edilmiştir, haram kılınmıştır. Zaruret hali ortadan kalktığı gerekçesiyle. Bugünkü toplumlarda zaruret hali var mıdır? İşte onu tartışmaya açık bırakıyorum. Şimdi özellikle bunun kaldırılmasının altında yatan sebeplerden biri de İslam dininde uzun süreli evlilikler ve tek eşli evlilikler tavsiye ediliyor, tavsiye olunuyor. Yani İslam dininde zaten normal nikahın kıyılması, normal nikah zaten kadını koruyor aslında. Kadını koruyan bir olgu. Çünkü şöyle düşünelim, adam evlendi, bir evlilik yaptı, bir çocuk edindi o evlilikten, çocuk sahibi oldu, baba oldu. Hemen ardından işte peşi sıra kadını bıraktı gitti, kadını çocuğu bıraktı gitti. Mümkün mü? Günümüz koşullarında çok fazla rastlıyoruz. Şimdi insan doğasına baktığımız zaman bir babanın çocuktan ayrılış biçimiyle bir annenin çocuktan ayrılış biçimi aynı değildir. Yani bir anne kolay kolay çocuklarından ayrılamaz, çocuğundan ayrılamaz. Annelik çok yüksek bir hissiyattır aslında. Bırakamaz çocuğunu. İşte orada bırakılan kadına para lazım, variyet lazım, çocuğunu ve kendi hayatını ele güne muhtaç olmadan devam ettirebilmesi için işte o kadına variyet ve para lazım. Burada da tam bu noktada işte İslam dini nikahın şartlarını yerine getirmeyi erkeğe emrediyor. Bu emir de işte bu noktada aslında kadını koruyor. Bunu her fırsatta da mehir örneğinde de, mehir konusunda da detaylı anlattığımız gibi işte o
yani nikahın gerekliliklerinin yerine getirilmesi aslında kadını koruyor, kadının geleceğini garanti altına alıyor. İşte bu nedenle efendim ehli sünnette kabul gören bir nikah türü değildir. Kesinlikle sünnilikte kabul görmüyor. Muta nikahı sadece sünnilikte değil. Şia'nın en büyük kolu olan Caferiye mezhebi dışındaki bütün mezheplerde gayrimeşru sayılmaktadır. Gayrimeşru kabul edilmektedir. Şia'nın Caferiye kolu muta nikahını mubah, hatta mezhebin temel hükümleri arasında sayarak inanç esaslarıyla da bağdaştırmaktadır. Caferiye kolu bunu e, bu inanç esaslarıyla da irtibatlandırmaktadır. Caferiyeler muta nikahına dayanak olarak da Nisa suresi 24. ayeti gösterirler referans olarak. Lakin burada Sünni alimler içerisindeki yaygın görüş de 24. ayette bahsi geçen ifadelerin çarpıtıldığı yönündedir. Yani burada ayrılır aslında alimler. E, Yani Sünni alimler diğer alimlerden bir tık daha ayrılırlar. Bu nedenledir ki Şia mezhebinin Caferileri dışındaki bütün mezheplerde de muta nikahı batıl, geçersiz kabul edilmektedir. Bu mezhepleri de ayrıca konuşmak istiyorum, sizinle anlatmak istiyorum. Karıştıranlar oluyor çünkü. Sünni ve Şia olarak ayrılıyor. Sünni'nin kolları ayrılıyor. Şia'nın kendi içerisinde kolları ayrılıyor. O yüzden hani bunu bir anlatmakta fayda var olduğunu düşünüyorum. Anlatacağız da inşallah. E, Bu nedenledir ki yani İslamiyet'in temelde kadını ve aileyi korumasından ötürü Caferiler dışında çok uygulanışı yoktur. Yani Şialar dışında çok uygulanışı yoktur. Alevilik, Sünnilik gibi mezheplerde muta nikahı geçersizdir, batıl kabul edilir. Hukuken de batıldır, hukuken de hiçbir geçerliliği yoktur. Kadın hiçbir hak talep edemez. Bu sebepten dolayı. Günümüzdeki bu uygulanma biçimi efendim yasal olarak kabul eden ülkeler de var. Yani bunu geçerli kabul eden ülkeler de var günümüz koşullarında. Mesela nüfusun çoğunluğunu o Şiaların oluşturduğu İran'da muta nikahı yasal kabul edilen ve uygulanan bir nikah türüdür. İzin verilmektedir İran'da muta nikahına. İran'da muta nikahının çok kısa birlikteliklere dahi izin vermesi sonucunda ülkede seks ticaretinin yasal olarak yapıldığını ve yasal olarak yapıldığı ve mutanın özellikle İran'da casusluk aracı olarak kullanıldığı da iddia edilmektedir efendim. Muta nikahının casusluk aracı olarak kullanıldığı da iddialar arasındadır. Bir başka uygulanış biçimine de Suudlarda rastlıyoruz. Suudlerde de bu uygulanış biçimini görmek mümkün. Suudlardaki uygulanış biçimini daha çok ülke geneli değil de bir etnik gruba böyle bir hak tanınmıştır. Mesela Suudlu iş kadınları, ticaretle uğraşan, ticaret yapan iş kadınlarına böyle bir ruhsat verilmiştir. Muta nikahı adı altında fetva verildiği biliniyor. Yurt dışı gezilerine tek çıkmak istemedikleri için, ki benzer farklı altyapıları da var. Muta nikahına Suudlarda, Suudlu iş kadınlarına özellikle izin verilmektedir. Şimdi efendim buradaki asıl mesele uygulandığı ülkeler uygulanış biçiminden ziyade
toplumda bir ihtiyaç üzere, toplumlarda, topluluklarda bir ihtiyaç üzere hasıl olması, uygulanması, sonra kaldırılması gibi. Asıl mesele aslında orası. Yani geçmiş toplumlarda uygulandı, bugün bazı toplumlarda uygulanıyor gibi. Asıl mesele burada işte o uygulanmasını gerekli kılan sebep aslında. Mesele bu yani. Her şey aslında bir ihtiyaç üzere hasıl olur. Buradaki ihtiyaç da aslında her şeyin ötesinde insan ve insan nefsi. Çünkü ben size hani bunun detaylarını anlatmıştı. Bu ülkede uygulanıyor, bu sebeple uygulanıyor. Geçerli değildir şu mezheplerde, bu mezheplerde diye bunu detaylandırdım. Bunun takdiri size kalmış. İyidir, kötüdür, olumludur, olumsuzdur. E, Yani yapana da niye yaptı gibi bir yargılamada bulunamayız. Yani bu herkesin özeli aslında. Bizi ilgilendiren bir konu değil insanların özel hayatı. Bu tamamen sizin takdirinize kalmış bir şey. Ben de sizin takdirinize bırakıyorum. Benim burada asıl üzerinde durmak istediğim konu işte o insan nefsinin sonucu olarak biz bazı şeyleri yaşıyor olmamız. Çünkü insan nefsinin gösterdiği emareler aslında normaldir. Bakıldığı zaman doğaldır. Yani doğaldır. İnsan nefsin, çünkü insan nefsinin iyi yönleri olduğu gibi kötü yönlerinin olduğundan da size bahsettim. İnsan nefsini idame ettirmek zorundadır. Zaten insan dünyaya nefsini idameye ve nefsin evrimini tamamlamaya gelmiştir. Şöyle düşünelim, yemek gibi, su içmek gibi, insanların, insan nefsinin cinsel ihtiyacı da aynı hiyerarşik sıralamadadır aslında. Yani aynı hiyerarşidedir, ihtiyaçlar hiyerarşisindedir. Dolayısıyla bunu inkar ederek bunun tersine hareket edemeyiz. Nasıl ki doğanın tersine hareket edemiyorsak, doğanın tersine hareket ettiğimizde ne oluyor? Doğa bizden verdiğini geri alıyor. İnsan nefsi de doğanın ürünüdür. İnsan nefsinin tersine hareket edemeyiz. Tersine yasalar koyamayız. İnsan nefsinin tersine hareket ettiğimizde insan nefsi bu, şakası yok. Ee, Basit bir şey değil. Tabii ki kötü yönleri var. Bunun yani yasalarla kontrol altına alacağız. Eğitimle kontrol, bu başka bir şey. Benim kastettiğim şey insan nefsinin tersine hareket eden yasalar ve yönlendirmeler ve eğitim altyapısı oluşturmaya çalıştığımızda ağır travmatik sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dikkat edin buraya. Bizim eğitim sistemimiz ve bizim mahalle kültürümüz çocukları, özellikle belli bir yaş grubunu sürekli günah, ayıp, yasak kavramlarıyla büyüttü. Sürekli günah, ayıp ve yasak kavramlarıyla baskı altına alınan nefis bir süre sonra farklı olana eğilim göstermeye başlar. Bir şeyi ne kadar yasaklarsanız nefis ona o kadar daha yaklaşır. Nefis o yasaklanan neyse artık ona karşı bir içerisinde yokluk ve yoksunlukla büyür. Bir açlık oluşturur aslında insan nefsi açısından. O baskılandığı için sürekli ayıp, günah, yasak, tabii ki uç noktalardan bahsetmiyoruz. Biz orta yollu kısımlardan bahsediyoruz. Ama burası da çok uç nokta. Yani sürekli onu yapma günah, bunu yapma ayıp, önüne bak, kıza bakma, saçına tutma, oğlana bakma, göz göze gel, önüne bak. Yani oğlana baksa ne olacak? Yani göz göze gelmiş olacak en fazla. Ne büyük bir kaza. Böyle sürekli baskılanan toplumlar, sürekli baskılanan insan nefsi bu sefer o
baskılandığı obje, eylem, hareket neyse ona karşı sempati, hatta o yoksunluğu e, dolduracak bir arayışa girmeye başlıyor yetişkinlik evresinde. Dolayısıyla da o yetişkinlik evresine geldiğinde o baskılanan nefsin, aç bırakılan nefsin karşısına çıkan ilk erkeğe aşık oluyor bu sefer kızcağız. Hiç yapmayacağı başka sebeplerden ötürü hiç yapmayacağı bir evlilik yapıyor. Aynı şekilde erkek çocuk. Hiç yapmayacağı, belki de hiç ona cazip gelmeyecek normal bir nefse, böyle baskılanan bir nefis dışında bir nefse sahip olmuş olsaydı hiç belki de yapmayacağı bir evliliği yapmış oluyor. Veya daha vahimi, bakın efendim işte orası vahim, işte o baskılanan nefis sin emareleri, neticeleri karşımıza bir süre sonra çocuk tecavüzü, hayvan tecavüzü, kadın tecavüzü gibi farklı ağır travmatik sonuçlarla çıkmış oluyor efendim. İşte o baskıladığımız nefisten dolayı. Hal böyle olunca da efendim insan nefsi ile ayıp, günah ve yasak kavramları arasına sıkışıp kalıyor. Nefis bir taraftan bastırıyor. Bir taraftan öğretilmişler var. Ayıp, günah, yasak öğretilmişlikleri var. İşte o sıkışmışlıktan çıkabilmek için insan ya Allah'ın varlığını inkar yoluna gidiyor ya da nefsin gösterdiği emareleri, yani nefsin o çarpık emarelerini gösterdiği çarpık emareleri farklı etmenlerle meşrulaştırma yoluna gidiyor bu sefer. Ya inkar ya meşrulaştırma çabasına girişiyor. İşte o efendim muhta nikah örneğinde de olduğu gibi aslında bugünkü uygulanış biçimi yok, yani bugünkü toplumlarda çok uygulanış geçerliliği de yok maalesef. Ne var lakin işte o insan nefsinin sıkışan insan nefsinin çarpık isteklerini meşrulaştırarak vicdanını temizleme çabası olarak karşımıza çıkıyor aslında. Bu bir vicdan temizleme çabası. Çünkü buna aslında bir kadınla birlikte olmanın gayrimeşru olmadığı, normal olduğu öğretilmiş olsaydı zaten böyle bir hani böyle farklı bir eğilime de yönelmemiş olacaktı aslında. İşte o biz sürekli nefsin baskılandığı ortamda maalesef ki böyle ağır ve farklı neticeleriyle de karşılaşıyoruz. Halbuki nefsin isteklerini, nefsin varlığını inkar etmeyip kabul edip, nefsin isteklerinin varlığını kabul edip orta yollu yöntemlerle nefsimizi devam ettirsek bu travmatik sonuçlarla da karşılaşmayacağız. Lakin bu kültür de bizde yerleşik olmadığı için, bu eğitim kalıbı da bizde yerleşik olmadığı için aslında sorun yaşıyoruz. İşte o da ancak ve ancak eğitimle mümkün. Yani eğitim ve toplumun eğitilip bu altyapının yerleşmesi gerekiyor ki meşru ve gayrimeşru, sağlıklı ve sağlıksız, insan psikolojisi için olumlu, olumsuzları ayırt edebilelim. Bunu ayırt edebilmemiz için de işte eğitim alt yapısının toplumda oluşması gerekiyor. Maalesef ki bizde oluşmuş değil. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.